fiyatı düştü, arttı, üstüne çok fazla yeni model çıktı. Ama bunlara rağmen şu anda alınabilecek en mantıklı telefonlardan biri Redmi Note 10 Pro. Çünkü herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Sizlerle beraber rakiplerine oranla çok daha avantajlı olan Redmi Note 10 Pro hala alınır mı? 2023 yılında da mantıklı mı? Bunun hakkında konuşacağız. Bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk olarak fiyatlara bakalım. 5000'den 10.000 TL'ye kadar tam olarak gönül rahatlığıyla önerebileceğim pek fazla bir model yok. Note 10 Pro şu an için 8 GB RAM, 128 GB depolamayla 7600 bandında bulunabiliyor. Bu videoda Note 10 Pro'yu inceleyeceğiz. Fakat bu aralar en çok satanlarda olan Note 11 Pro ile de detaylı bir karşılaştırması gelecek. O videoyu da bekleyin derim. Şimdi tasarımla başlayalım. Son bölümde de Note 10 Pro'yu kimler almalı her yönüyle konuşacağız. İlk olarak tasarımdan bahsetmem gerekirse Redmi Note 10 Pro genel tasarım hatları itibariyle amiral gemisi üst seviye bir telefon gibi göründüğünü söylemem gerekiyor. Bunun yanında kalınlık ve ağırlık konusunda da cihazımız 8.1 mm'lik kalınlığa ve 193 gramlık bir ağırlığa sahip. Açıkçası bu ağırlık kasaya orantılı bir şekilde dağıtıldığından Poco X3 Pro kadar uzun süreli kullanımlarda da elimizi yormuyor. Bunun yanında kalınlık olarak da ortalama seviyede diyebiliriz. Malzeme yapısı olarak da arka kapağımız cam bir yüzeye sahip çerçevelerimizde plastik bir yapıyla karşılaşıyoruz. Telefonun çerçeveleri düşmelere karşı daha dayanıklı iken arka kapağı dikkatli kullanmazsanız çizilebiliyor. Bunun haricinde telefonumuzda 3.5 mm kulaklık jackının olduğunu da söyleyeyim. Şimdi Note 10 Pro'nun ekran tarafına baktığımız zaman 6.67 inç boyutunda AMOLED panele sahip olan 1080x2400 Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekranda 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyeti de bizlere sunulmuş durumda. Note 10 Pro'nun sunduğu yüksek tazeleme hızı ve dokunma hassasiyeti sayesinde bize telefonu kullanırken çok akıcı bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Açıkçası Note 10 Pro'nun ekranını kullanmak gerçekten çok keyifli. Kesinlikle üst seviye bir cihazı aratmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun dışında parlaklık oranı olarak da 1200 nite varan oldukça yüksek bir parlaklık değeriyle geliyor ve güneş ışığı altında da kesinlikle bir görme zorluğu yaşamıyoruz. Ekranımızın parlaklığı hem dışarıda hem de kapalı ortamlarda oldukça kuvvetli. Bunun yanında ekranımızın desteklediği teknolojilerde bir amiral gemisi düzeyinde diyebilirim. Note 10 Pro'nun ekranı HDR10 ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Telefonda gerek bir video veya dizi film izlerken gerekse oyun oynarken bize üst seviye bir görsel deneyim sunuyor ve ekranımızın paneli AMOLED olduğu için özellikle karanlık modda kullandığımız zaman da pil tasarrufuna da bir katkı sağlamış oluyor. Bunun yanında AMOLED ekranın nimetlerinden olan Always On Display özelliğinden de Note 10 Pro'da yararlanabiliyoruz. Dostlar, Note 10 Pro hem akıcılık hem de görsel deneyim açısından orta segmentin en başarılı ekranına sahip olan telefonu diyebilirim ve buna ek olarak ekran kasa oranımızda %85'lik bir seviyede olduğu için herhangi bir şeyler izlerken bu ekranın verdiği deneyimi de arttıran detaylar arasında. Kamera kısmında ise telefonumuzda arka tarafta dörtlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramızda 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.9 diyaframa sahip olan Samsung'un ISOCELL HM2 sensörüne yer verilmiş. Bu kameramız HDR ve yapay zeka desteğine de sahip. Yardımcı kameraları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Fotoğraf çekim kalitesi konusunda Redmi Note 10 Pro güzel bir performans sergiliyor. Özellikle aydınlık ortamlarda gerçeğe yakın renkler verebilmesi ve fotoğrafların detaylarında da kayıp yaşamamamız açısından ben başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Ama düşük ışık performansı olarak diyafram açıklığımız biraz yüksek olduğu için özellikle daha da karanlık ortamlarda grenlenme ile karşılaşabiliyoruz. Ancak genel toplamda hem ana kamera performansı olarak hem de makro kamera olarak kaliteli kareler ortaya koyuyor. Normalde bu fiyat bandında yardımcı kameralar pek iyi olmaz, ancak Note 10 Pro'nun makro kamera performansı şaşırtıcı bir şekilde iyi diyebilirim. Şimdi video tarafına baktığımızda burada 4K 30 FPS ve Full HD 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Ancak bu çözünürlüklerde cihazımızın AIS desteğini kullanamıyoruz. Yalnızca Full HD 30 karede AIS desteğimiz çalışıyor. Şimdi Note 10 Pro'nun ön kamerasına da bakarsak 16 megapiksel f2.2 HDR yapay zeka destekli portre modunda da fotoğraflar çekebilen güzel bir kamera bizleri karşılıyor. Video kısmında da Full HD 30 FPS'te AIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Dostlar, kamera konusunda bir değerlendirme yaparsam bence video tarafını bir kenara bırakırsak telefonun kamerasını yalnız
yalnızca fotoğraf odaklı kullananlar için bu segmentin halen en iyi tercihlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kameradan performans kısmına geçtiğimizde Redmi Note 10 Pro'da açıkçası bizlere fiyatının üzerinde bir donanım sunmuyor ama en azından Snapdragon 720G veya uzun vadede sorun çıkartabilecek eski nesil bir MediaTek işlemciyle de gelmiyor. Halen güncel sayılabilecek ve gündelik kullanımda bize sorun yaşatmayacak. Oyunlarda da üst düzey beklentileri olmayanlar için kasma donma problemi yaşamadan akıcı bir deneyim sunabilecek olan Snapdragon 732G işlemcisiyle geliyor. Bu işlemci günlük kullanımda sizi kesinlikle üzmez. Oyunlarda da PUBG'de HD grafiklerde 30 FPS'te, dengeli ve akıcıda da 40-45 FPS arasında bir performans verebiliyor. Call of Duty Mobile'de de yüksek grafiklerde güzel bir oyun deneyimi yaşatıyor. Eğer telefonda odağınız oyun değilse, yani arada sırada oyun oynuyorsanız bence beklentilerinizi karşılayacaktır. Yoğun patlama sahnelerinde uçaktan atlarken vesaire FPS düşüşleriyle nadir de olsa karşılaşabiliyoruz. Uzun süreli oyun oynadığımız zaman da telefonumuzda aşırı bir ısınma sezmedim. Stabilite açısından da gayet başarılı olduğunu belirteyim. Arayüz konusunda da Note 10 Pro MIUI 12.5 sürümünde performanslı bir şekilde çalışıyor. Uygulama açılış hızları gayet iyi seviyede. Menüler arasında geçerken de herhangi bir yavaşlama, donma problemi yaşamıyoruz. Açıkçası telefonu dibine kadar kullanan bir kullanıcı değilseniz Note 10 Pro'nun sunduğu performans size fazlasıyla yetecektir. Depolama biçimi olarak cihazımızda UFS 2.2 teknolojisi konumlandırılmış. Hafıza kartıyla da 256 GB'a kadar depolama takviyesi yapabiliyoruz. Batarya performansı olarak da Note 10 Pro'da 5020 mAh'lik bir batarya bulunurken 33 Watt hızlı şarj desteği de bizlere sunuluyor. Note 10 Pro'yu 33 Watt'lık adaptörümüzle birlikte yaklaşık 35 dakikada %50 oranında, sıfırdan 100'e ise ortalama 1 saat 20 dakikada doldurabiliyoruz. Xiaomi MIUI 12.5 güncellemesiyle birlikte Note 10 Pro'nun bataryasına ciddi optimizasyonlar yaptı. Bu sayede bir günü rahatlıkla çıkartabildiğimizi söyleyebilirim. Dostlar, özellikle telefonu karanlık modda kullandığımız zaman da cihazımızda AMOLED bir panel olduğu için, yani bu sayede daha iyi ekran süreleri alabiliyoruz. Ben de zaten genelde telefonu karanlık modda kullanıyorum. Pil tasarrufu açısından da sizin de karanlık modda kullanmanızı öneririm. Bunun haricinde eğer yüksek tazeleme hızı sizin için çok önemli değilse telefonu 60 Hz'de kullanarak çok daha iyi batarya performansı elde edebilirsiniz. Ses performansı olarak da Note 10 Pro'da Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörlere yer verilmiş. Ses yüksekliği olarak oldukça yüksek seviyelere ulaşabiliyor ve ses kalitesi açısından da bas ve tiz seslerde gayet başarılı. Dizi film izlerken, bir oyun oynarken de stereo hoparlörler sayesinde seslerin hangi taraftan geldiğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bu da oyun oynayanlar ve dizi film izleyenler için güzel bir avantaj diyebilirim. Suya ve tuza karşı dayanıklılıkta da IP53 sertifikasıyla korunan Redmi Note 10 Pro su sıçramalarına karşı nispeten dayanıklı diyebiliriz. Dostlar, Redmi Note 10 Pro neredeyse 2 yıllık bir telefon. Android dünyasında 2 yıl önceki telefonlar piyasada pek fazla tutunamazken Note 10 Pro gerçekten ayrı bir konumda diyebilirim. Snapdragon 732G, 8 GB RAM, günlük kullanımda olsun, oyunlarda olsun halen tepkisel, akıcı bir performansa sahip. Fakat burada çok yüksek bir performans da beklemeyin. Ortalama 40-45 FPS bandında her türlü oyunda stabil bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Zaten bu fiyatlarda da yeterli bir performans. Aslında baktığınız zaman bu cihazın amacı kesinlikle oyun değil. Daha çok kamera, ekran ve hoparlör gibi konularda beklentisi yüksek olanlara hitap eden bir telefon diyebilirim. Panel kalitesi gerçekten üst seviyede. Hem 120 Hz hem AMOLED ekranın getirmiş olduğu avantajlar Note 10 Pro'da çok iyi bir şekilde önümüze çıkıyor. Kamera tarafında da yardımcı kameralar çok da fazla kırpılmamış. Makro kameranın bu fiyat bandında en iyisi olduğunu da belirteyim. A52s S20 FE seviyesine kadar da en iyi kameralar Note 10 Pro'da desem yanlış olmaz. Batarya bu telefonun en merak edilen noktası. Açıkçası MIUI 12.5'te bir günü çıkartacak bir performansa sahip. Çok yoğun kullanıyorsanız akşama doğru şarj etme ihtiyacı duyacaksınız. Bunun haricinde ortalama kullanımlarda 7 saatlik ekran süresinin size gün içinde fazlasıyla yeterli geleceğini düşünüyorum. Ancak telefonu alıp MIUI 13'e yükselttiyseniz bu süreler biraz daha düşebilir. Çünkü batarya anlamında MIUI 13 Note 10 Pro'da
pek de olumlu bir etki yapmadı. Batarya performansını kötü etkiledi diyebilirim. Eğer ki Note 10 Pro'yu yeni alacaksanız MIUI 13'e kesinlikle güncellemeyin. Şu an için MIUI 12.5'te kalmanızda fayda var. MIUI 14 batarya ve performans anlamında 13'ten daha başarılı bir arayüz gibi gözüküyor. MIUI 14 geldiğinde deneyimledikten sonra yüklenmeli mi, yüklenmemeli mi? Onunla ilgili de bir video yaparız. Şimdi Note 10 Pro'yu bir özetleyelim. Çok yüksek bir bütçem yok fakat beni her yönüyle memnun edebilecek ve fiyatını da gerçekten tam anlamıyla hak eden bir telefon istiyorum dediğinizde Note 10 Pro çok mantıklı bir seçenek diyebilirim. Hoparlörleri de ciddi anlamda başarılı. Fiyatı da çok fazla artmazsa uzun süreler boyunca önerebileceğim bir telefon. 2023 yılı içinde rahatlıkla alınabilecek, en az 2-3 senede genel deneyim olarak sizi üzmeyecektir. Peki sizce Note 10 Pro alınır mı? Görüşlerinizi bekliyorum. Bana destek vermek, bu videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.